Üzerinde yaşadığımız dünya, bize en yakın yıldız olan Güneş, hatta gökyüzündeki tüm galaksiler. Teleskoplarla görebildiğimiz bütün bu devasa yapılar, evrenin sadece %5'ini meydana getiriyor. Evet, yanlış duymadınız. Peki geri kalan o devasa %95'lik kısım nerede ve neden onu göremiyoruz? Hikayemiz bilim insanlarının galaksileri incelerken fark ettikleri bir tuhaflıkla başlıyor. Galaksiler, yani milyarlarca yıldızın bir arada bulunduğu dev kümeler, beklenenden çok daha hızlı dönüyordu. Tıpkı hızla dönen bir atlı karınca gibi. Normalde bir şey o kadar hızlı dönse, içindekilerin etrafa savrulması gerekir. Peki galaksilerdeki milyarlarca yıldız neden uzaya savrulmuyordu? Onları bir arada tutan şey, kütle çekimi dediğimiz bir güçtür. Peki kütle çekimi nedir? Çok basit. Elinizdeki bir topu bıraktığınızda neden yere düşer? İşte onu aşağı çeken o görünmez güce kütle çekimi diyoruz. Gezegenler ve yıldızlar gibi çok büyük şeylerin her şeyi kendilerine doğru çeken süper güçlü bir kütle çekimi vardır. İşte tuhaflık da buradaydı. Gökbilimciler galaksideki tüm yıldızları hesapladığında bu yıldızların kütle çekiminin galaksiyi o hızda bir arada tutmaya yetmeyeceğini anladılar. Sanki onları bir arada tutan, göremediğimiz devasa, fazladan bir ağ vardı. İşte bilim insanları bu gizemli, görünmez şeye karanlık madde adını verdi. Karanlık madde, adının aksine karanlık veya siyah değil. Aslında tamamen şeffaf, hayalet gibi. Işık ona çarpıp geri yansımıyor, içinden geçip gidiyor. Bu yüzden onu göremeyiz. Varlığını sadece o süper güçlü kütle çekimi sayesinde, yani diğer şeyleri kendine çekmesinden anlıyoruz. Bunun nasıl anladıklarını merak ediyor musunuz? Uzayı gergin bir çarşaf gibi düşünün. Üzerine ağır bir top koyduğunuzda bir çukur oluşur. İşte kütle çekimi de uzayı böyle büker. Işık bile bu bükülmüş yoldan gitmek zorunda kalır. Bilim insanları normalde orada olmaması gereken bükülmeler fark ettiler. Demek ki orada göremedikleri bir şey vardı. Karanlık maddeyi evrenin görünmez iskeleti gibi düşünebilirsiniz. Galaksileri bir arada tutan, yıldızların oluşmasına zemin hazırlayan devasa bir ağ örüyor. Yani kısacası karanlık madde olmasaydı biz de olmazdık. Ve bu hayalet madde tüm evrenin %27'si gibi devasa bir kısmını kaplıyor. Ama evrenin gizemleri burada bitmiyor. Bir de her şeyi birbirinden iten bir güç var. Yıllarca bilim insanları evrenin sürekli genişlediğini biliyordu. Tıpkı şişirilen bir balonun üzerindeki noktaların birbirinden uzaklaşması gibi. Ama kütle çekimi, yani o her şeyi kendine çeken güç yüzünden bu genişlemenin zamanla yavaşlayacağını düşündüler. Ama 1990'ların sonunda yapılan gözlemler herkesi şok etti. Evrenin genişlemesi yavaşlamıyordu. Tam tersine gaza basmış gibi hızlanıyordu. Bu yokuş yukarı giden bir arabanın aniden hızlanması kadar tuhaftı. Bu nasıl olabilir? Kütle çekimi gibi her şeyi kendine çeken bir güce karşı gelen, hatta onu yenen, evreni birbirinden uzaklaştıran bir şey olmalıydı. İşte bu gizemli, itici güce de karanlık enerji adı verildi. Karanlık enerjinin tam olarak ne olduğunu kimse bilmiyor. Belki de boşluğun kendisinde saklı bir enerjidir. Ama bildiğimiz bir şey var. Evrenin %68'ini, yani en büyük parçasını o meydana getiriyor ve evrenin gelecekte ne olacağının da bilimsel olarak ona bağlı olduğu düşünülüyor. Ve geri kalan o minicik %5'lik dilim ise yıldızlar, gezegenler ve biziz. Kafanız mı karıştı? Gelin süper basit bir özet yapalım. Karanlık madde bir mıknatıs gibi çeker. Galaksileri bir arada tutan görünmez bir ağ gibidir. Karanlık enerji, mıknatısın zıt kutupları gibi iter. Her şeyi birbirinden uzaklaştıran gizemli bir güçtür. Düşünsenize, evrenin neredeyse tamamı hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sizce de bu inanılmaz derecede heyecan verici değil mi? Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce karanlık madde ve karanlık enerji aslında nedir? Başka bir boyuttan gelen bir etki mi? Yoksa henüz anlamadığımız yepyeni bir fizik mi? Teorilerinizi ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Evren işte böyle devasa bir bulmaca. Her gün yeni bir parçasını keşfediyoruz ama çözdüğümüz her sır önümüze daha büyük gizemler çıkarıyor. Bilimin güzelliği de bu değil mi zaten? Hiç bitmeyen bir merak ve keşif yolculuğu. Bu kozmik yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu faydalı ve ilginç bulduysanız, lütfen beğen butonuna basarak ve kanala abone olarak bize destek olun.
Böylece evrenin sırlarını birlikte keşfetmeye devam edebiliriz. Bir sonraki gizemli videomuzda görüşmek üzere. Meraklı kalın.